Merhabalar. Bugün sizler için Oktay Usta havuçlu ve üzümlü bir pilav hazırlamak istiyorum. Pirincimizi süzgecin içerisine alıyorum. Baldo pirinç. İki yöntem var pirinçli pilav hazırlarken. Bir yöntem pirincin ıslatılması, bir yöntem de vaktiniz kısa, acil, misafir geliyor ya da canınız pilav çekti, hızlı hazırlamak istiyorsunuz. Hemen süzgeci alıp yıkıyorsunuz. Güzelce içindeki nişastasının gitmesi gerekiyor. Bakın suyun rengine bakın. Şöyle güzelce sudan geçirdik. Güzel. Şöyle hemen sallıyorum. Hızlı bir şekilde suyun akmasını istiyorum. Havuçlu ve üzümlü pilav dedik. Sallıyorum bakın şöyle. Tamam. Suyunu hızlı bir şekilde akıtmak istedim bu yöntemle. Evet, şimdi hemen buradaki pirincimizi alıyorum bir kase içerisine. Suyunun süzülmesi için. Neler var pilavımızda? Malzemeleri de saymak istiyorum. 2 su bardağı baldo pirinç. Bir tane havuç, bir çay bardağı üzüm, bir tane defne yaprağı, 2 çorba kaşığı tereyağı, bir tutam maydanoz, tuz ve zeytinyağı var pilavımız için. Şimdi malzemelerimizi saydık. Tencerenin içerisine birazcık zeytinyağı alacağım öncelikle. Ama bir kez daha kontrol edeyim. Bakayım su geliyor mu? Normalde ıslatılmış olan pirinçle hazırlayacağınız pilavda iyi suyunu süzülmesi lazım. Aksi takdirde iyi süzmediğiniz zaman tencerede kavrulurken hep birbirlerine yapışırlar. Yapışan taneler böyle sizin işinizi zorlaştırır. Ondan dolayı bu yöntemdeki çok fazla zorlaştırmaz. Şimdi tenceremizin içerisine önce birazcık zeytinyağı alacağım. Ve peşinden hemen pirinci ekleyip kavurmaya başlayacağım. Çok koymadım, kontrollü olsun. İstenilirse sonraki zamanlarda tekrar ilave edebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bir kere daha bakayım. Ocağın altını yakmışım. Tamam. Şimdi pirincimizi kavurmaya başlıyoruz. Az zeytinyağında 2 su bardağı baldo pirinç kavruluyor. Bir tane havuç ve bir çay bardağı içerisine üzüm gelecek. İsterseniz kuş üzümü de tercih edebilirsiniz. Hatta badem bile ilave edebilirsiniz. Çok güzel yakışır bademler. Bir çay bardağı da mesela badem olursa tadı nefis olur. Evet, şimdi kavrulma işlemi başladı. Buranın üzerine hemen 2 çorba kaşığı tereyağını da ekliyorum. Evet, tereyağı da geldi. Düşer misin canım? Hah, düştü. Tamam. Tereyağı, zeytinyağı, pirinç birlikte kavruluyorlar. Sırasıyla üzüm gelecek, havuç gelecek içerisine. Güzel böyle. Hem de içi dolu bir pilav. Sebzesi ve meyvesi olan bir pilav olacak. Orta hararetli ateşte pirincimizi kavuruyoruz. Pilavımızda pirinci koyduktan sonra tencerenin içerisinde tereyağı ve zeytinyağı ile birlikte ortalama 3 dakika kadar kavuruyorum. Biraz da ateşini artırdım ki hızlı bir şekilde neticeye kavuşabilelim. Önce biraz artırdım, hemen kıstım tekrar. Şimdi sırasıyla buranın üzerine tuzunu ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı tuz veriyorum. Ama tuz konusunda tamamen serbestsiniz. İstediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Fazla olmasın. Kalp ve damar sağlığı açısından tuzu artırmamamız gerekiyor. Evet, şimdi tuzunu da ekledikten sonra güzel böyle tane tane dökülüyor. Eğer ki biz bu pirinci bu yöntemle hemen yıkayıp kavurma yöntemini yapmayıp da yıkadıktan hemen sonra kavursaydık bu taneleri alamazdık. Çünkü bunlar hepsi birbirine yapışmış olacaklardı. Ve şimdi sıra geldi pilavımızda havucunu, üzümünü ve defne yaprağını ekleme bölümüne geçiyorum. Evet, şimdi önce havucu rendenin iri yerinden rendeliyorum. Bir havuç. Havuç hem tat katacak hem sarı rengini verecek. Yani kısacası güzel bir pilav ortaya çıkacak. Havuç rendelendi. Önce havuçla bir karıştırayım pirinci. Burada bu kavrulma yöntemiyle havucun vitamini açığa çıkmış oluyor, rengi çıkmış oluyor. Hemen pilavımız sarı renge doğru dönüşüyor. Güzel, harika, nefis bir pilav. Yanında, bu pilavın yanında güzel bir et sote olabilir, bir tavuk sote olabilir.
Ya da güzel bir yanına cacık yaparsınız, koyu bir kıvamlı cacık. O da olabilir. Bir öğün ya da bir ana yemeğin yanına koyabileceğiniz güzel bir pilav ortaya çıktı. Rengini görelim. Rengi bakın şu anda yavaş yavaş altın sarısı olmaya başladı. Pilavımızın rengi sararmaya başladı. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli bir pilav ortaya çıkıyor. Çünkü içinde sebzesi ve meyvesi olan bir pilav. Şimdi bu pilava bir tane defne yaparak koyuyorum aroma versin diye. İstiyorsanız koymayabilirsiniz. Sevmiyorsanız zorlamak yok. Ama değişik tatlara açık olma açısından güzel bir karışım oluyor. Üzüm, defne yaprağı, havuç hepsi güzelce tencerenin içerisinde yerini aldı. Şimdi tuzunu eklemiş miydim? Evet, tuzunu ekledim. Az daha unutuyordum. İkinci kez bir tuz eklemiş olsaydık işte pilavımız o zaman çok tuzlu olacaktı. Bazen insan dalgın olabiliyor. İkinci kez tuz atabiliyor. Allah korusun diyoruz. Tansiyon dengelerini bozmayalım. Şimdi pilavımızın içerisine havucunu, üzümünü, defne yaprağını koydum. Tuzunu da ekledik. Zeytinyağı ve tereyağı var. Yağ kontrolünü yapıyorum. Yağı ne durumda? Bakayım damlıyor mu? Az daha versem mi diye düşünüyorum. Az bir şey daha zeytinyağı ilave edeceğim. Şimdi az sonra pilavımızın suyunu birlikte vereceğiz. Bakalım kaça kaç bir su olmalı? O detayları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili takipçilerim, buradaki pirincimiz baldo pirinç. Baldo pirinç olduğu vakit suyu biraz fazla çeker. Normal pilavlık pirinçten daha fazla su ister. Yani şöyle söyleyeyim, 1'e 2,5 gibi düşünün. Yani biz burada ne yaptık? 2 bardak pirinç ile hazırladık. Buna tam 5 su bardağı suya ihtiyaç var. Oktay Usta, bu çok su değil mi diyebilirsiniz. Ama emin olun fazla değil. Bu baldo pirinci olduğu için. Ama normal pilavlık pirinç olsa o zaman fazla gelebilir. Şimdi su ölçüsüne geçiyorum. Pilavımızın suyunu verme vakti geldi. Haydi bismillah. Şöyle kulplu bir bardak tercih ediyorum. Elimiz yanmasın diye. 1 2 3 4 Çok gibi duruyor. Bir dur bakalım, kontrol edelim. Şu anda 4 bardak su oldu. 4'te bir duralım. 5.'si yedekte dursun. Yani ne yaptı? 2 bardaklı 4 bardak su koyduk. 1'e 2 oldu. 1'e 2 olarak şu anda bir kapağını kapatalım. Birazdan yine kontrol edeceğiz. Defne yaprağı bakın üzerinde. Havucun bırakmış olduğu sarı rengi de görüyoruz. Koku, tat bütünleşiyor. Kapağını kapattım. Ocağın altını kısıyorum. Kısık ateşte 10 dakika pişiriyoruz. Bir 5 dakika sonra kontrol edeceğim. O 5 bardak su demiştim ya, alacak mı almayacak mı kararını az sonra vereceğiz. Pilavımız pişti. Pilavımızın üzerine maydanoz serpmek istiyorum. Maydanoz olur, dereotu olur. Tamamen tercihinize bağlı. Evet, ince maydanoz doğradık. Pilavımız 10 dakika ortalama pişti. Sonrasında 5 dakikada hiç kapağını açmadan dinlendirdik. Arada bir kontrollerimizi yaptık tabii ki. Ben kenar aparatlarını takmamışım. Bayağı bir ellerim yandı kavururken. Şimdi onu da takayım ki birazdan pilavımızın sunumunda zorlanmayacağım. Kapağını açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Vah! Güzel, dumanı tüten bir pilav ortaya çıktı değerli dostlar. Şimdi kapağını açtığım vakit defne yaprağının kokusunu çok rahat bir şekilde duyabildim. Tabii sizler şu anda duyamadınız ama siz de duyacaksınız mutfağınızda yaptığınız vakitte. Defne yaprağını alıyorum. Göz göz olmuş. Şimdi 5 su bardağı su demiştim. Onu bir kontrolünü yapalım. Ondan sonra 4 mü 5 mi onu birlikte kararımızı vermiş olacağız. Evet, 4 su bardağı su yeterli oldu. 5 baldo pirinç olduğu için 5 çekecek diye tahmin ettim ama yok, tahminlerimde tutturamadım. 4 su bardağı yani 1'e 2.
1 bardak baldo pirince 2 bardak su koyduğunuz vakit tam kıvamında bir pilav ortaya çıkıyor. Lokum gibi olmuş pilavımız. Şöyle görelim. O güzel. İçinde üzüm, havuç, defne yaprağının aroması ve kokusuyla birlikte. Sunuma geçeceğim. Sunumda büyük bir kasenin içerisine önce biraz şöyle bir su döküyorum. Bir ıslatıyorum daha doğrusu burasını. Evet. Şimdi pilavı kasenin içerisine alacağım ki ters çevireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Dumanı tüten, sıcak sıcak, taze hazırlanmış, ev ortamında hazırlanmış olan pilavın tarifini sizlerle paylaştım. Ama çok farklı pilav tarifleri paylaşmaya devam edeceğiz. Allah'ın bize vermiş olduğu birbirinden güzel nimetler var. Bu nimetleri inşallah Oktoyus'ta yemek videolarıyla sizlerin evlerine misafir olacak, tarifler paylaşacağım, paylaşmaya devam edeceğim. Pilavımızın şurada biraz hafif dibi tutmuş gibi geldi bana. Neredeydi orası? Şuralarda. Evet bakın hafif tutmuş dibi. Bu güzel lezzet verir. Biraz böyle daha böyle kendine has bir tat, koku ortaya çıkartırır. Şunu da koyayım. Yani şu pilav kokusu gerçekten ye beni dedirtiyor. Oo, güzel. Sıcak sıcak dumanı üstünde pilav dedik efendim. Alıyorum şimdi servis tabağına alacağım. Ters çevireceğim. Şöyle getiriyorum. Üstüne kapattım. Hop çeviriyoruz. Çevirdikten sonra alıyorum. Ve pilavımız ortaya çıkıyor. Bu pilavın üstüne biraz da ince doğranmış şöyle maydanoz serpiyorum. Değirmenden biraz da karabiber kırmak istiyorum. Yanında bir et sote, tavuk sote, köfte olabilir. Güzel gider. Değirmenimi bulamıyorum, buldum. Tamam. Karabiber çok yakışır. Tamam. Evet. Efendim bugünkü tarifimiz havuçlu ve üzümlü bir pilav oldu. Kolay ve lezzetli bir pilav. Başka diğer videolarımızda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.